Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yapılışı çok pratik, emin olun her evde olabilecek malzemelerle çok lezzetli, harika bir poğaça tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok pratik ama bu tarifin asıl sırrı hamurunda. Evet, şöyle kısacık bir fırın çekimi hazırladım sizler için. Evet, poğaçaların ne kadar güzel bir şekilde kabararak içini çekerek pişme anını gördükten sonra dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, üzerine 1,5 paket kuru maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Bu gibi hamur işlerinin içerisine az da olsa mutlaka şeker kullanalım. Yani şeker kullandığımız zaman hamur işi acaba şekerli mi olacak diye düşünmeyin lütfen. Şekeri bütün malzemeleri dengelemesi için kullanırız. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ. Şöyle 1 su bardağı yoğurt kullandım bu tarifimde. Emin olun yoğurt ayrıca bir yumuşaklık verecek. Evet, bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını yüzeyine sürmek için ayırıyorum. Beyazını ise hamuru için kullanıyorum. Tekrardan şöyle kısacık karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. Bu tarifimde toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüm standart 200 milim olarak düşünebilirsiniz. Ve şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzu kullandıktan sonra ilk önce malzemeleri karıştırıyorum. Spatula ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Ben aşağı yukarı 4 su bardağı una 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum sevgili arkadaşlarım, ama tuzu damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Her tarifimde mutlaka söylüyorum, unun markasından miktarı değişebilir. Evet, şöyle yumuşacık, hatta böyle birazcık elinize yapışan bir hamur olabilir. Şöyle kıvamında daha yakından gösterdim. Gerçekten fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Evet, daha sonra hamurun üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapattım ve 30 dakika kadar dinlendirdim. Evet, 30 dakikanın sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamuru mutlaka tezgahınıza alın ve ilk önce mutlaka mayasını alın. Yani 1,5 paket kadar kuru maya kullandım. Bu yüzden mayasını böyle güzelce alın ki piştikten sonra hem maya kokmasın hem de bu gereksiz kabarcıklar olmaması için. Daha sonra hamuruma beze şekli verdikten sonra gelişi güzel kesiyorum. Evet, daha sonra bezeler yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Ben orta büyüklükte poğaçalar hazırladım. Daha küçük, yani daha büyük bence hoş olmaz ama daha böyle mini mini poğaçalar da hazırlayabilirsiniz bu tarifimden. Gerçekten çok güzel olur. Toplamda 15 tane poğaçalar hazırladım sevgili arkadaşlarım. Bu tarifimi isterseniz sabah kahvaltılarında, 5 çaylarında, günlerinizde veya çocuklarınızın beslenmesine gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet, iç harcı olarak ben beyaz peynir kullanıyorum. Dilediğiniz gibi damak zevkinize göre farklı iç harcı kullanabilirsiniz. Ve şöyle elimle şekil verdim. İsterseniz oklava da kullanabilirsiniz bu aşamada ama hiç gerek yok. Hamur yumuşacık, çok da güzel bir şekilde dinlendi. Kıvamı tam yerinde. Tam ortasına iç harcını yerleştirdikten sonra kenarlarını böyle incecik katlıyorum ve elimle rulo şeklinde sarıyorum. Ve son olarak hamurumun kenarını mutlaka yapıştırıyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde kabaracak. Kabardıktan sonra, mayalandıktan sonra o kenarı açılmasın. Yani görüntüsü bozulmaması için. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum.
Ayrıca yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçük bir yorum, kısacık bir yorum veya küçük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve ben birçok tarifimde, hamur işi tarifimde hangi marka un kullandığımı soran arkadaşlarım oluyor. Ben efsane baklavalık böreklik un kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, şöyle poğaçalarımı birazcık mesafeli olacak şekilde fırın tepsime yerleştirdim. Ben böyle çok üst üste olmasını istemedim. 2 fırın tepsine yerleştirdim. 10 tanesini böyle büyük fırın tepsine yerleştirdim. Daha sonra üzerini kapatıyorum ve olmazsa olmaz tepsi mayasına bırakıyorum. Ve ikinci tepsimi de, yani küçük tepsi kullandım ikinci tepsi olarak. Şöyle bir en aşağı bir 20-25 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde de mayalandı. Yüzeyine sürmek için bu tarifimde 2 adet yumurta kullanmıştım. Beyazını hamur için kullanmıştım. Sarısını yüzeyi için ayırmıştım. Şöyle kabaran, mayalanan poğaçaların yüzeyine ayırmış olduğum yumurta sarısını böyle dikkatli bir şekilde poğaçanın mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde böyle bolca kenarlarına, özellikle kabardıktan sonra kenarlarının görüntüsü bozulmaması için bolca sosunu sürüyorum. Dilerseniz içerisine birazcık yoğurt veya süt de ilave edebilirsiniz. Tabi birazcık mat bir görüntü istiyorsanız. Daha sonra ben böyle bir jilet ile çizikler attım. Gerçekten güzel bir görüntü veriyor. Hiç yapmasanız da olur tabii ki, ama jileti şöyle mutlaka bir suya batırın. O yumurta sarısı jilete yapışıp da görüntüsünü bozmaması için. Böyle 2'şer tane çizikler attım. Tamamen kendi tercihinize kalmış. Daha sonra hazırlamış olduğum poğaçalarımı 180 derecelik fırınımda ben 20-25 dakika arası pişirdim sevgili arkadaşlarım ve bu anı kesinlikle görmenizi istiyorum. Evet, poğaçalarımız 180 derecelik fırında 20-25 dakika arası çok güzel bir şekilde pişti. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım renginin güzelliğine, ve yumuşacık bir poğaçamız oldu. Şöyle kıvamında, dokusunda sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle elimle bastırdığım zaman tekrardan aynı halini alıyor. Aynı şeklini alıyor. Yani bu da ne kadar güzel bir şekilde içini çekerek piştiğini gösteriyor. Pişme süresi fırından fırına değişebilir ama kesinlikle 20 dakikanın altında da pişirmeyin. İçerisini böyle güzelce çekmesi için. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.